Ukrayna Meydan Olayları Euromeydan 2013 2013 sonbaharında Kiev'in kalbinde başlayan Euromeydan bir gecelik öfke patlaması değildi. Yıllara yayılan yolsuzluk, devleti bir emanetten çok, babadan kalma bir çiftlik gibi görenlerin elinde. Peki sonra ne mi oldu? Bir de benden dinleyin. İnsanlar öldü, evler yıkıldı, umutlar parçalandı ve tarih Ukrayna'yı yeni bir savaşın eşiğine sürükledi. Meydan olaylarının başlangıç noktasındayım. 2013 yılının Kasım ayında Ukrayna halkı, dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych'in Avrupa Birliği ile imzalaması beklenen ortaklık anlaşmasını son anda reddetmesiyle sokaklara döküldü. Bu karar Ukrayna'nın Batı ile entegrasyon umutlarını yerle bir etti. И одновременно хочу обратиться ко всему народу Украины. Первое. Хочу попросить прощения. Tepki çok büyük oldu. Kiev'in şu anda bulunduğumuz bağımsızlık meydanında çok kısa süre içerisinde 10 binlerce insan direniş için burada toplandı. Ancak bu sadece Avrupa ile ilgili değildi. İnsanlar aynı zamanda devletin içerisindeki yolsuzluğa, polis şiddetine, ve yıllardır biriken adaletsizliğe karşı da ayaktaydı. Protestoların kalbinde gençler, öğrenciler, gazeteciler ve sivil toplum aktivistleri vardı. Слава Україні! Героям слава! Gösterilere önderlik eden siyasi önderler arasında Борються за своє майбутнє. Vitali Klitschko, Arseniy Yatsenyuk ve Oleg Tyanbok. Ancak meydana güç veren tek şey halktı. Слава Україні! Слава Україні! 18-20 Şubat 2014 tarihlerinde arkamda gördüğünüz meydandaki gerilim doruğa ulaştı. Polis güçleri ve özel birlikler, özellikle de Berkut isimli birim, göstericilere çok ağır müdahalelerde bulundu. Keskin nişancıların halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açması sonucu sadece 20 Şubat günü 48 sivil hayatını kaybetti. Toplamda 108 sivil ve 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Bu olaylar üzerine 22 Şubat 2014'te Viktor Yanukovych ülkeden kaçtı.
ve görevinden alındı. Ardından Avrupa yanlısı geçici bir hükümet kuruldu. Ama bu devrim sadece içeride değil, dışarıda da dengeleri değiştirdi. Ne mi oldu diyeceksin? Rusya çok kısa bir süre içerisinde Kırım'ı işgal etti, ilhak etti. Donetsk ve Lugansk bölgelerinde ayrılıkçı çatışmalar başladı Rusya destekli. Ukrayna kendini birden savaşın içerisinde buldu. Toplamda ölüler, yaralılar ve savaşta olan bir ülke haline geldi. Ülke fiilen ikiye ayrıldı. Avrupa yanlısı Batı Ukrayna ve Rusya etkisindeki Doğu bölgeler. Avrupa Birliği ile yakınlaşma süreci hızlandırıldı. Ama aynı zamanda Rusya ile açık çatışmaların kapısı aralandı. Dostlar, meydan olayları sadece bir protesto değil, Ukrayna'nın kaderini değiştiren bir dönüm noktasıydı. Halk kendi geleceğini belirlemek için ayağa kalktı. Bu süreç ağır bedellerle sonuçlandı. Ama aynı zamanda demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline geldi. Peki ya Viktor Yanukovych şu an nerede? 21 Şubat 2014'te Kiev'den ayrıldı. Önce Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv'e, oradan da Rusya'ya geçti. Ve resmen Rusya'ya iltica etti. Moskova yakında çok prestijli Rublyanka bölgesi, Bariska köyü diye geçiyor. Sahip olduğu konutun 50 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Hakkında Ukrayna'ya hainlik suçundan dolayı 13 yıla kadar hapis cezası vardır. Tabii ki de Rusya hükümeti tarafından bu hapis cezası tanınmıyor ve sürgündeki başkan Yanukovych'in herhangi bir Rusya işgalinde meşru başkan olarak Ukrayna topraklarında düşünülen kişi olduğu Rusya tarafından desteklenmektedir. Şu an meydan olaylarının başlangıç noktası olarak kabul edilen meydanın tam göbeğindeyim. Bu yanımda, arkamda gördüğünüz burada meydan kahramanı olarak geçen insanlar anısına yapılmış noktadayız. Şubat aylarında insanlar buraya gelip meydan olaylarını tekrardan unutmadıklarını, hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getirmektedirler. Хто не скаче, той москаль!